Amerika bizi zaten 100 yıllardır yönetiyor. Sonuçta sadece bize ait yerler satılıyor. Ekonomiyi de konuşmuyoruz. Çünkü var olan ekonomi ortada. Bizim bize ait hiçbir şeyimiz kalmadığı gibi. Devlet ticaret yapmaz. Müteşebbisi destekler. Yüzünüze vuruyorum. Bunu kabullenemiyorum. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Bir tane toprağımız kalmadı. Öyle mi? Evet. Türkiye'de ne satıldı hanımefendi? Yeni satıldı. Evet, fabrikalar mı satıldı? Şeker fabrikamız gitti. Evet. 100 yıllık şeker fabrikalarımız gitti. Kim kurdu onu? Mustafa Kemal Atatürk. Tamam, doğru. Evet. Neyi tartışıyoruz? Bir dakika. Şu anki sistemimiz ne Türkiye'de, dünyada? Anlıyor musun? Nasıl? Ekonomik sistem nedir dünyada ve Türkiye'de? Nedir hepimizin bildiği gibi sonuçta sadece bize ait yerler satılıyor. Ekonomiyle hiçbir alakası yok. Ekonomiyi tartışacak olursak biz çok daha iyi yerlerdeydik. Soruma cevap verin. Bakın diyorum ki ben size, diyorsunuz ki fabrikalar satıldı diyorsunuz. Doğru mu? Ben de diyorum ki size, şu anki Türkiye'deki dünyadaki ekonomik sistem ne üzerine kurulu? Neyin üstüne kurulu? Doların üstüne kurulu. Bu ne? Bu cevap mı? Verin cevabınızı. Kapitalist sistem üzerine kurulu. Bak Sistem derken Amerika bizi zaten 100 yıllardır yönetiyor. ben de şu an Türkiye ve dünya, O anlamda söylemiyorum. bakın Türkiye ve dünya şu an serbest ekonomi düzeninde, serbest liberal ekonomi düzeninde. Bak bu dolayısıyla dünyada da böyle. Şimdi devletin görevi fabrika açmak değildir. Olan Neden? yapmaktır. Fabrika açmak ticaret yapmaktır. Doğru mu? Tabii. Devletin görevi Zihniyette olursak böyle. bir dakika. Devletin görevi fabrika açmak değil, ticaret yapmak değil. Devlet ticaret yapmaz. Devlet ancak fabrika açanı teşvik eder. Siz müteşebbisiniz. Edildi mi? Edilmez olur mu? Edilmez olur. Gidin. Doğuda birçok kere yatırımcı Bana gittiniz mi? Geçen gün affedersin. Geçen gün Cumhurbaşkanı Eskişehir'de kaç tane fabrika açtı biliyor musunuz? 26. 26 tane. eski fabrikaların açılışını yapıyor. Ya kaç tane fabrika? 26 tane fabrika açıldı. Şimdi bu iş bankasını ben de- gereksiz tartışmayalım beyefendi. Ben Hanımefendi. söylüyorum. Ben sizinle muhatap olmuyorum. Ama bu çok keyifli. Yani iki karşıt görüşün çok güzel sohbeti bu aslında. Hayır sohbet değil bu. Bu bizim kendi fikirlerimizi, ekonomiyi de konuşmuyoruz. Çünkü var olan ekonomi ortada. Bizim bize ait hiçbir şeyimiz kalmadığı gibi biz dışarıda bugün çıkan tezkerede sınırlarımızı korumak için mi verdik? Hayır. Bugün yabancı askerlere de yol açtık. Yani yabancı askerler de gelebilir. Yabancı askerler Türkiye'den sonra mı girdi peki Suriye'ye? Zaten oradaydılar. Hayır. Bugünkü çıkan tezkerede Türkiye'de iç savaş olsa dışarıdan her türlü asker girecek. Bunun da tezkeresi verildi. Yani Türkiye'ye giriş, yabancı askerlerin evet, Hayır. buna izin verildi. Suriye ve Irak Türk askerlerinin çıkış tezkeresi verildi. Tamam sadece bu maddeyle sınırlı değil. Bununla sınırlı değil. Aynı zamanda dışarıdan asker de girebilir. Bu nedir? Bir savaş. Böyle bir madde yok yani. Var. Böyle bir madde yok. Peki öyleyse İyi Parti biliyorsunuz ki Millet İttifakı'nda. Anladığım kadarıyla siz Millet İttifakı'nı destekleyen bir hanımefendi. İyi Parti ile ittifak içerisinde bulunmanız o zaman bir abes olmaz mı? Ben hiçbir partiyi desteklemiyorum. Ben kim iyiyse ona destek veriyorum. Şu an Ben bir şey topluyorum. tam Cumhur İttifakı'nı mı destekleyeceksiniz? Ya hayır ben onu destekliyorum Hayır, demiyorum. Şimdi bunu da göz önünde bulunduracak mısınız peki? Benim şu an sadece ekonomi ilgilendiriyor. Bu kuyruklara bakıyorsunuz ya işte çok kalabalıktı, sıra bulamıyoruzdu bilmem ne. Ben de şimdi işte oradan küçük bir şey aldım. Diğeri de burada oturan insanlar her gün aynı insanlar değil. Sizin evinizden bir tatlı istemişler. Diğeri bir yorulmuş, orada oturmuş bir çay içiyor. Bu ekonomiyi göstermiyor. Oraları işaret ederek ekonomi böyle konuşulmaz. Bugün Türkiye'de bize ait ne kalmış? Niye yabancılara oturma izni verdik? Biz niye seçim... Yabancılara oturma izni verdik derken tüm dünyada var. Biz bir kere Suriyelilerden oy almak için hepsine vatandaşlık hakkı verdik. Niye? Bizim vatandaşlarımız kesinlikle herkes evini geçindirebilecek durumda. Toplam ülkemizde bulunan Suriyeli sayısı 6 milyonu geçti. Çok büyük bir oy potansiyeli değil mi? Oy potansiyeli olarak düşünmüyorum Ama ben. ve lakin Buradaki bunların sadece 40 bini Türk vatandaşı oldu. Tamam. Onlar da Diyorum ki- zaten hani doktoru, avukatı biraz kendini ispatlamış Tamam. insanlar. Ben diyorum ki bizim halkımız bugün üniversite giden gençler iş bulamıyor. Bitirip ikinci üniversiteyi okuyor. Gene iş bulamıyor. Zaten yani okumayan hiç iş bulamıyor. Gençlerde iş beğenmemezlik olduğunu düşünüyor musunuz? Ya kişi kendine göre seçim yapabiliyor. Bu herkes de seçim yapıyor demek değil. Böyle de bir şey var. Ama bu da var diyorsun. Ya vardır. Peki.
Ben de okusam bu kadar, niye ben bu kadar okudum, bu işi yapayım diyebilirim. Dünyada Ama işsizliğin olmadığı bir ülkede yok, onu da söyleyeyim abla. öyle. Tamam, Ama çok bizim teşekkür ederim. kadar Hanımefendi bana cevap veremedi ama. Ne ya? Diyorum ki ben bakın devletin görevi fabrika açmak değildir. Devlet ticaret yapmaz. Fabrika açanı müteşebbisi destekler. Arazi verir, arsa verir. Affedersin. güçlendirir değil mi? Kredi verir. Evet. Affedersin vergi muafiyetleri sağlar, sigorta muafiyetleri sağlar, evet. kolaylık sağlar. Şimdi Almanya'da Mercedes'i kim açtı? Volkswagen'i kim açtı? Audi'yi kim açtı? Siemens'in sahibi kim? Bunları bir devlet mi? Şimdi Devlet firması değil. ya tamam, ben bakın bak. sanayide devlet açıyor demiyorum. Devlet var olan fabrikalar. bileyim diyorum. Şimdi Bak, bakın. siz bir dakika klişeleşmiş. Satılmadık yerimiz kalmadı. Fabrikalar satıldı. 128 milyarı, onda soru mu? Cevabını verin. 128 milyarın nerede olduğunu söyleyeyim mi size? Devletin sözcüsü olmuşsunuz. Ben sizle ben şu Ben doğrunun sözcüsüyüm. Doğrunun. ben şunu söylüyorum. 128 milyar nerede? Söylüyorum. Nerede? Devlet eğer Bir cevaplayalım. Algı yapıyorlar. Hadi Devlet- nerede biliyor musun? Tamam, ablayı bir dinleyelim sonra şey devlet eğer böyle sanayi destek açıyor diyorsunuz ya. Devlet açmasın, var olanı kapatmasın. Bu kadar. Atatürk zamanındaki açılan, bak Atatürk zamanında Türkiye'de 46 fabrika. bak fabrikayı devlet ne zaman açar biliyor musun? Komünist düzenlerde fabrika açılır. Komünist düzenlerde. Şimdi- Bak bunu biliyor musun? Bunu biliyorsunuz değil mi? Onun haricinde liberal ekonomide devletin görevi ticaret yapmak değil, fabrika açanı teşvik eder. Fabrika açma. Ablayı da bir dinleyelim. Cevap. İş adamlarını çağırıyor doğuda batıda işte yatırım yapın diye. Teşvik için. Devlet aşar demiyorum. Devletten beklentim ya teşvik yükseltsin. Var olan fabrikayı da satmasın. Bir sürü işsizler. Satılmadı, özelleştirildi. İkisi arasındaki farkı bilin hanımefendi. Yani bakın klişeleşmiş. Böyle affedersin şablonları böyle önümüze getirmeyin. Bunları bilerek konuşun diyorum ben. Mesela tank palet fabrikaları özelleştirildi biliyorsunuz. Güzel mi, doğru muydu? Tank palet fabrikaları kapatıldı mı? Bizim mi? Kapatıldı mı? Kapatılmadı da ne oldu? Peki Özelleştirdi. tank palet fabrikaları hala kime hizmet ediyor? Siz diyorsunuz ki kapatılmadı ama kime hizmet ederse etsin. Hayır, tank palet fabrikaları şu an kime hizmet ediyor? Direkt zaten bizim ülkemize. İşletmesi yabancılaştırıldı, özelleştirildi. Bu doğru mu? Maliyetten düş. Güvenimiz gitti ya. Böyle hanımefendi şimdi dünyada böyle diyorum. Dünyada Almanya. Abinin mizahı Ben doğru size bir diyorsun, hakaret siz de haklısınız. Bak işinize gelmiyor konuşmadan. Hayır. Siz böyle gözün. Bu muhabbet böyle el kol yapmaya Cahilliğinizi şeye yüzünüze vuruyorum. Sakin ol. Bunu kabullenemiyorsunuz. Şimdi Cahilliğinizi yüzünüze vuruyorum. Cevap veremiyorsunuz bana. cahilliğimi siz yo. Siz benim cahilliğimi sorgulayamazsınız. Varsa ki Konuşmalarınızda ben sizin cahil olduğunuzu anlıyorum. sizin kendi Cahil olarak düşünceniz. görüyorsunuz ama Sizin kendi düşünceniz. Ben asker ailesiyim, yeterince aydınım zaten. Dolayısıyla ben sizin asker ailesi olmak hareketlerinizi, demek sizin de yani affedersin yetişmiş aydın olduğum anası. ben de sizin affedersin, düşüncelerinizi ben de köylü çocuğuyum ama kendimi yetiştirmişim. olabilir. Ben Ekonomistim. sizi Ben ekonomistim. düşüncelerinizi onaylamıyorum. Diyorum ki Ben sizi cahil görüyorum. Tamam. çok daha cahil görüyorum. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ona da gerek yok. Diyebiliyorsanız ki devlet fabrika açamaz bilmem ne kapitalist diye. Hayır, devlet devlet fabrika var açamaz. olan fabrikaları Neyse. kapatamaz. Devletin görevi bu değil. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yetiştirin kendinizi. Öğrenin biraz. Tamam. Eyvallah. İdeolojik. Mesela sorsan bak sorsan ben CHP'liyim. Niye? Ben anadan babadan doğma CHP'liyim. Kadıköy bir şey götürüyor, ağzımı bozmayayım yani. Ondan sonra adam gene gidiyor kalkıyor CHP'ye veriyor ya. Böyle mantık var mı? Devletin gelişmesine karşı adamlar engeller. Ya Tayyip Erdoğan adamcağız 128 milyarı soruyorlar. Bakın. uydurdu attı işte. Dakika tabii. Ya başka ortaya atacak, algı yapacak artık ellerine sermaye. 128 milyar. Bak 128 milyar dolar olmasa benim bankamda para da olmaz yani. O kadar büyük bir para. Bak yıllarca bu mesleği yapan bir insanım. Hayatın bilanço bilen bir insanım. Şimdi 128 milyarı sorgulayacak bir insan önce öyle klişeleşmiş böyle affedersin ortaya atılmış böyle deyimlerle değil kendi bilgisiyle bilanço bilmesi lazım. Bilanço nedir diye sorsam bilmiyor ki cevap veremiyor. Hadi bilançoyu biliyorsun. Bilançoda bir aktif tarafı vardır, pasif tarafı vardır. Onlar nedir onu bilmiyor. Bilançonun aktif tarafı ya da pasif tarafında kaynaklar vardır, kısa vadeli borçlar vardır, uzun vadeli borçlar vardır, öz varlıklar vardır. Bunları biliyor. Bunları bilmeyen insana siz 28 milyarı nerede olduğunu
Anlatamazsın. Bir kere hanımefendi kısaca şunu söyleyeyim. Ha, son cümleleri alalım. Son cümle kendi affedersin milletvekilleri çok sevdiğim bir insandır muhterem. CHP kökenli değildir İlhan Kesici. Bursa milletvekili. Bak İlhan Kesici çıktı kendisi 120 ekonomist. Bu da ekonomi. Bak nerede olduğunu güzelce izah etti. Kendi CHP'li milletvekilleri beni dedi daha fazla açıklamaya mecbur bırakmayın beni topa tutarlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Evet, Kanal Türkiye'de abimiz bir önceki programa çıkmıştı. Onun bir sonraki programı olarak aslında ablamızla olan bir münazarası, bir konuşması, sohbeti, tartışmasını yayınladık. Ve bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler.